Adana şiş nasıl yapılır? Malzemeler: 500 ile 600 gram ortalamasında kuzu ile dana kıyma, yağlı tercihen kuyruğu ya da %20 %30 yağlı, 75 ile 100 gram arası kuyruk yağı veya tereyağı, bir adet kapya kırmızı biber ince doğranıp suyu süzülmüş, bir küçük soğan rendelenmiş suyu sıkılmış, 2 diş sarımsak isteğe bağlı, bir çorba kaşığı pul biber, Aleppo acı yeşil biber de olabilir, tuz, karabiber. Hazırlık: kıymayı geniş bir kapta pul biberle 15 dakika yoğur. Soğan, sarımsak, kapya biber, tuz ve erimiş yağı ekle. 5 dakika daha yoğurmaya devam et. Yoğurma esnasında ara sıra elini ıslat. Kıvam homojen ve yapışkan olmalı. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yassı uzun şişleri elinle bastırarak şekil ver. Şişte parmakla düzgün bastırarak fütürler oluştur. Bu pişerken parçalanmayı önler. Şişleri buzdolabında en az 5-6 saat dinlendir. Pişirme. Mangal, ızgara. Kömürlü mangalda yüksek ısıda sık sık çevirerek dışarı kızarana kadar pişir. Fırın artı toz. Önce 180 derece ile 200 derece de fırında 15 ile 20 dakika pişir. Tepside yağ toplamış olabilir. Ardından broiler üstünde 2-3 dakika çevirerek dışını kızart. Tavada. Geniş döküm tavada yüksek ateşte pişir. Dışı kızarana kadar çevir. Servis. Lavaş sumaklı, soğan, piyaz, közlenmiş, biber, domates ile menemen taze servis yapılır. Yağlı kısmı soğana yağ taşır. Bu yoğun lezzeti dengeler. Püf noktaları: etin az yağlı olması sertlik oluşturur. Yağ oranına dikkat et. Kıymayı çok iyi yoğurmak, şişe tutturmak ve dinlendirmek kebabın dağılmamasını sağlar. Şişlerin soğuk olması da harcın daha iyi yapışmasını sağlar. Bu tarifle evde Adana şişini gerçek usul pişirerek hazırlayabilirsin. Afiyet olsun. Etin seçimi ve hazırlığı. Adana kebabın lezzeti büyük oranda kullanılan etin kalitesine ve doğru kombinasyonuna bağlıdır. Geleneksel Adana şişte saf kuzu tercih edilir. Özellikle bir yaşını doldurmuş erkek kuzuların kol ve kaburga kısımları kullanılır. Bu etler hem lif yapısı bakımından uygundur hem de yağ oranı idealdir. Ancak günümüzde damak tadı ve maliyetler sebebiyle dana ve kuzu karışımı da sıkça kullanılır. En doğru oran %70 kuzu, %30 dana olarak kabul edilir. Bu oran hem yumuşaklık hem de yoğun lezzet sunar. Eğer sadece dana eti kullanılacaksa etin sinirlerinden tamamen arındırılması gerekir. Aksi takdirde kıyma şişte tutmaz ve pişerken dağılabilir. Kuyruk yağı ise bir tarifin olmazsa olmazıdır. Kuyruk yağı kebaba hem eşsiz bir aroma verir hem de yüksek ısıda eriyerek etin kurumadan pişmesini sağlar. Kuyruk yağı yerine tereyağı kullanmak mümkündür ama lezzet açısından fark oluşturur. Kuyruk yağı ince kıymalı ya da robotta çekilmelidir. Parça parça kalırsa şişte eriyip etten ayrılabilir. Kıymanın yoğrulması ve baharatlar. Adana şiş harcının yoğrulması en az malzemenin seçimi kadar önemlidir. Bu işlem kebabın şişte tutulmasını ve dağılmadan pişmesini sağlar. Yoğurma işlemi minimum 20 dakika sürmelidir. Elle bastırarak ve yoğurarak kıymanın özleşmesi sağlanır. Harç yoğruldukça proteinler açığa çıkar, kıyma birbirine yapışır ve homojen hale gelir. Yoğurma esnasında harca ince rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan eklenir. Soğanın suyu mutlaka sıkılmalıdır. Çünkü fazla sıvı kıymanın formunu bozar. İsteğe bağlı olarak sarımsak da eklenebilir. Kapya biber ise Adana şişin rengini ve aromasını güzelleştirir. Biberin çekirdekleri çıkarılıp rondodan geçirilip süzülerek kıymaya eklenir. Baharatlar arasında olmazsa olmaz pul biberdir. Pul biberin tercihen acı ve iri taneli olması gerekir. Adana şiş acılı olur ama acı oranı damak tadına göre ayarlanabilir. Karabiber, tuz ve arzu edilirse az miktarda kimyonda kullanılabilir. Kekik, nane gibi baharatlar bu tarifte kullanılmaz. Çünkü kebabın sade ve et ağırlıklı lezzetini bastırabilir. Şekillendirme aşaması. Yoğrulmuş harç en az 1 saat, idealde 5-6 saat buzdolabında dinlendirilmelidir. Soğuyan harç daha sıkı ve şekil alabilir hale gelir. Şişler geniş ve yassı olmalıdır. Metal şiş kullanmak en uygunudur. Şişin genişliği sayesinde harç hem daha fazla alana yayılır hem de pişme sırasında düzgün şekilde ısı alır. Şişlere kıyma takarken el suyu batırılmalı, kıyma el ile yapışmayacak kadar nemli tutulmalıdır. Her bir şişe ortalama 120 ile 150 gram kadar harç takılır. Harç şişe eşit şekilde dağıtılmalı ve avuç içi ile bastırılarak yapıştırılmalıdır. Son olarak şiş üzerinde parmak uçlarıyla hafif bastırılarak oluklar oluşturulur. Bu oluklar kebabın hem daha güzel pişmesini hem de daha iyi kızarmasını sağlar. Şekil verme işlemi bittikten sonra şişler yeniden buzdolabına dinlendirilmelidir. Bu dinlenme sırasında kıyma sertleşir ve pişerken şişten ayrılmaz.
Pişirme teknikleri ve ısı kontrolü. Adana şiş en güzel kömür mangalda pişer. Közler çok harlı olmamalı. Alev olmadan sadece güçlü ısı olmalıdır. Alevli ateşte pişirmek kebabın dışını yakar. İçi çiğ kalır. Şişler mangala yerleştirilirken arada 200 santim mesafe bırakılmalı. Her taraf eşit ısı almalıdır. Şişler sık sık çevrilerek pişirilmelidir. Bu sayede kebabın dışı kurumaz, içi ise sulu kalır. Evde pişirme yapılacaksa döküm tava kullanılabilir. Tava iyice ısıtıldıktan sonra şişler yerleştirilir. Orta yüksek ateşte pişirilir. Fırında pişirmek de mümkündür ama kebap tadı kömür ateşindeki gibi olmaz. Fırın pişirme için önce ısıtılmış 200 derece sıcaklık uygundur. Şişler ızgara tereline yerleştirilmeli, tepsiye yağ akması önlenmelidir. Pişmeye yakın fırının üst ızgara fonksiyonu açılarak kebabın üzeri kızartılabilir. Yanında ne gider? Adana şişin klasik eşlikçileri vardır. Bunlar kebabın yoğunluğunu dengeleyen ve sunumunu tamamlayan parçalardır. En başta sumaklı soğan piyazı gelir. İnce doğranmış kuru soğan, sumak, tuz ve ince kıyılmış maydanozla ovulur. Yanına közlenmiş domates ve biber mutlaka eklenmelidir. Özellikle acı sivri biber ve etli domates tercih edilmelidir. Lavaş ya da pide kebabın altına yerleştirilerek kebabın yanına bulanır. Bu lavaş daha sonra kıymayla birlikte tüketilir. Arzuya göre yanında ayran, şalgam veya açık çay da sunulabilir. Bazı bölgelerde nar ekşili salata ya da közlenmiş patlıcanlı sunuma eklenir. Adana şiş ile Urfa şiş arasındaki fark. Adana şiş ve Urfa şiş sık sık karıştırılır. Ancak bu iki kebap arasında belirgin farklar vardır. En temel fark acılıktır. Adana şiş oldukça acılıdır. İçerisinde bolca pul biber yer alır. Urfa şiş ise acısız ya da çok az acılı olur. Bunun dışında Urfa şişte baharat oranı biraz daha azdır ve kimi zaman içine domates, yeşil biber gibi malzemeler de eklenir. Ayrıca Adana şişin yapımında kıyma daha yoğun şekilde yoğrulur. Urfa kebabı ise biraz daha yumuşak ve gevşek yapıda olabilir. Sunumları ise büyük oranda aynıdır. Adana şişin tarihi ve kültürel önemi. Adana kebabı Türk mutfağının tescillenmiş ürünlerinden biridir. 2004 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret almıştır. Bu tescil sadece Adana il sınırları içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak yapılan kebapların Adana kebabı adını alabileceğini belirtir. Adana kebabının geçmişi Osmanlı dönemine kadar gider. O dönemde ocakbaşı kültürü oldukça yaygındı. Et taş fırınlarda ya da mangallarda pişirilirdi. Zamanla kebapçılık Adana'da büyük bir ustalık haline geldi. Bugün hala bu geleneği sürdüren usta ocakbaşılar vardır. Hatta Adana'da kebap ustası olmak bir nevi sanatkarlık olarak kabul edilir. Adana'da şiş sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir kültür mirası, bir yaşam tarzıdır. Evde Adana şiş yapmanın püf noktaları. Etin sıcaklığı çok önemlidir. Oda sıcaklığındaki kıyma kolay dağılır. Kıyma ve şişler soğuk olmalı. Yoğurma işlemi ihmal edilmemeli. Kıyma mutlaka özleşmeli. Şekillendirirken elin hep hafif nemli olmalı. Kıymayı bastırırken ince ve sıkı şekil vermelisin. Pişirme sırasında sık çevirmelisin. Bir taraf fazla kızarırsa kurumaya başlar. Yanında servis edilen garnitürler kebabın yağını dengelemeli ve ağırlığını azaltmalı. Dondurulmuş Adana şiş saklanır mı? Adana şişleri çiğ halde dondurmak mümkündür. Yoğrulmuş ve şişe geçirilmiş kıymalar streç filmle sarılarak ya da uygun saklama kaplarında buzlukta bir ay kadar tazeliğini koruyabilir. Pişirmeden önce buzluktan çıkarılıp buzdolabında yavaşça çözülmesi sağlanmalı. Mikrodalga ya da oda sıcaklığına çözdürmek etin suyunu kaybetmesine ve kıymanın formunun bozulmasına yol açar. Dondurulmuş şişleri pişirirken kıymanın içinde buz kalmamasına dikkat edilmeli.